was for last time. İnsanlar seni çözemedikleri zaman ön yargılarını kullanırlar. Merhaba oyun severler. Videomuza Dostoyevski'nin bir sözüyle başlamak istedik. Ön yargı günümüzün toplumumuzun en büyük hastalıklarından biri olmuş durumda. Maalesef oyun dünyası içinde bu durum bu şekilde. Hayatında sadece belli bir konseptteki oyunları oynamış ya da daha kötüsü 3-4 tane oyun oynamış birileri büyük emekle yapılmış, üzerine kafa patlatılmış birçok özgün ve bağımsız oyunlara "bu da oyun mu be" şeklinde büyük bir bilge gibi yorum yapabiliyor. Halbuki ön yargılarını bir kenara bırakıp sıfır düşünceyle oyuna kendini bıraksa ufku açılacak. Böyle dünyalarda mı varmış diye hayranlık duyacak. Şimdi bunları neden söylüyoruz, oraya gelelim. Hades'e tüm ön yargılarınızdan kurtulmadan başlamayın. Uzak durun, dokunmayın, yanına bile yaklaşmayın. Çünkü bu oyun son zamanlarda gördüğümüz, oynadığınız oyunlardan çok farklı. Baştan sona insanı anlamsızca kendisine bağlayan, zaman kavramını ortadan kaldıran büyülü bir özelliği var. Bu oyunun hakkını verebilmeniz için ilk yapmanız gereken şey ön yargılarınızı masanızın yanında bırakmak. Bunu yapabilirseniz sizler de biz gibi birer Hades bağımlısı olabilirsiniz. Ön yargılarımızdan kurtulduysak incelememize başlayabiliriz. Hades, aksiyon RPG ve roguelike türünde bir oyun. Buradaki kilit kelime roguelike. Bilmeyenler için kısa bir açıklama yapalım. Roguelike, zindan keşfetmeye dayalı, ölüp ölüp dirildiğiniz bir oyun türü. İlerlemeniz nerede olursa olsun eğer ölürseniz oyunun ilk başına dönersiniz. Hani Mario oynarken prensesi kurtarmak için bir dünya bölüm geçip öldüğümüzde en baştan başlıyorduk ya, onun gibi düşünün. Michael Toy ve Glenn Wichman 1980 yılında türün atası konumda olan Rogue Exploring the Dungeon of the Doom oyununu yapmalarıyla oyun dünyasına yeni bir türde kazanılmış oldu. Uzaktan bakınca ciddi anlamda tedirgin edici gibi durduğu aşikar. Bir saat oynadığınız bir oyunda öldüğünüzde en başa dönmek ve bunu defalarca yaşamak. Korkunç bir paradoks gibi. Ama sizler de bizim gibi korkularınızı ve ön yargılarınızı kenara bırakıp bu oyuna şans verebilirsiniz. Yılın en sürpriz oyunu olduğunu anlayacaksınız. Daha fazla uzatmadan hemen oyunun hikayesinden bahsedelim. Oyunda yeraltı dünyası ve ölülerin tanrısı Hades'in oğlu Zagreus'u kontrol ediyoruz. Yeraltı dünyasının prensi olan Zagreus, babasının yalanlarından ve baskısından daha fazla dayanamayıp gerçek annesinin kim olduğunu öğrenmek için yeraltı dünyasından kaçıp Olimpos Dağı'na ulaşmak ister. Bu mücadelede birçoğumuzun öyle ya da böyle bildiği Yunan mitolojisindeki Olimpos tanrıları Zagreus'a yardım eder. Zagreus da babası gibi bir tanrı olduğundan ölümsüzdür. Bu kaçış esnasında öldüğünde kendisini tekrardan babasının yani Hades'in evinde bulmasının sebebi budur. Kabaca oyunun hikayesi bu şekilde. Hemen oyunun atmosferinden bahsedelim. Çünkü oyun atmosferi sizi kendisine inanılmaz derecede bağlıyor. Çevre ve mekan tasarımları yeraltı dünyasında olduğunuzu size hissettiriyor. Oyunda bize yardım eden üvey annemiz Nyx gibi karakterler diyaloğa girdiğimizde bu çaresizce isyanımıza içten içe destek verseler de düştüğümüz komik durumla alay etmeyi de ihmal etmiyorlar. Her öldüğümüzde farklı diyalogların olması, ulan yine dalga geçecekler bizle dedirten cinsten. Olmasa da olur dediğimiz bu detaya fazlasıyla yer vermeleri geliştirici firmanın bu oyuna verdiği değeri gösterir. Zagreus ve oyuncu olmayan karakterler arasında yaklaşık 10 saatlik bir diyalog taslağı hazırlandığını biliyor muydunuz? Bu tür detaylar ancak aşkla yapılmış oyunlarda görebiliyoruz. Evet, Hades de bu oyunlardan biri olmayı başardı. Oyuna yorum yapmakta zorlandığımız en zor kısım müzikler oldu diyebiliriz. Bazı bölümlerdeki müzikler o kadar güzel ki onun gazıyla Hades'e kadar gideceğimizi sanıyoruz. Ama bazı yerlerdeki müzikler de o kadar silik ki duymuyoruz bile. Yani iyi desek değil, kötü desek hiç değil. Ortalama bir müzik kalitesi olsa da oyunun kalitesini görünce insan daha iyisi de olabilirmiş diyor. Yani bizim müzik kulağımızda bu aralar sıkıntı var. Hadi tüm bunları boş verip oyunun en billurlu kısmına gelelim. Yani oynanışa. Yeraltı dünyasından kaçıp Olimpos Dağı'na ulaşmamız için 4 farklı katmanı geçmemiz gerekiyor. Bunlar sırasıyla Tartarus, Asphodel, Elysium ve Styx Tapınağı. Her bir katmanı tamamlamak için girmiş olduğumuz odalardaki yaratıkları öldürmemiz gerekiyor. Bize en çok düşündüren bir konuda durmadan ölüp dirildiğimiz bir oyunda hem mekanlar hem de yaratıklar kendini tekrar edecek mi etmeyecek mi sorusuydu.
Geliştirici firma da bu sorunu gayet başarılı bir şekilde kurtarmış. Yaratıklardan temizlenen her odadan sonra gideceğimiz yol sizin tercihlerinize kalmış. Karşınıza çoğunlukla 2 kapı çıkıyor ve dikkat ettiyseniz kapıların üzerinde de farklı semboller var. Her bir kapının ardında içindeki yaratıkların temizlendiğinde alacağınız ödülü görebiliyorsunuz. Tercih ettiğiniz her bir seçim karakterinizin daha da güçlenmesini sağlıyor. Hemen yeri gelmişken değinelim. Oyunun size sunduğu skill sayısı hayli fazla. Bazen bu tercihler arasında kayboluyorsunuz. Bu da her öldüğünüzde farklı bir oynanışa sahip olmanız anlamına geliyor. Farklı oynanış sayesinde de aynı yerleri oynasanız bile sıkılmıyorsunuz. Çünkü oyunun mekanikleri tabiri caizse yağ gibi akıyor. Bir de karakterinizi istediğiniz skill'lerle donattınız mı aldığınız haz en az 2 katına çıkıyor. Bu yetenek yelpazesi o kadar geniş ki 30. kaçış denemeniz bile olsa oyun size bir daha denemelisin duygusunu sonuna kadar yaşatıyor. Hele bir de tadını aldıktan sonra ustaca işlenmiş çekiç sembolünü gördüğünüzde kalbiniz deli gibi çarpmasını size anlatmamız mümkün değil. Hemen ne demek istediğimizi anlatalım. Oyunda bir envanter sistemi yok. Haliyle canınız azaldığında kullanabileceğiniz bir pot benzeri eşya bulunmuyor. Canınız azaldığınızda bölümü geçene kadar hiçbir şekilde canınız yenilenmiyor. Eğer biraz şanslıysanız temizlediğiniz odada bir çeşme varsa bir miktar canınızı tazeleyebilirsiniz. Ya da bir sonraki odanın kapısında bir kalp ya da dükkan sembolü olması için dua etmek durumundasınız. Eğer şu gördüğünüz renkli çekice tıkladığınızda vurduğunuz her düşmandan artı 2 can yenileme yeteneği yakaladınız mı Hades'e kadar yolunuz var demek. Tabi her renkli çekiçten bu özellik çıkmıyor. Orası sizin şansınıza kalmış. Gelelim oyunun en sinir bozan, bir o kadar da oyunun heyecan ve merak duygusunu diri tutan olayına. Öldüğünüzde dedik ya en baştan başlıyorsunuz diye. Nerede öldüğünüz fark etmez. Ölene kadar topladığınız tüm özellikleriniz de sıfırlanıyor. Sadece şu karanlık madde denilen mor taşlarınız ve şuradaki renkli taşlarınız kaybolmuyor. Bir de anahtarlar. Oyuna tekrardan devam edebilme gücünüzü bu topladığınız eşyalar sayesinde diri tutuyoruz. Özellikle mor taşlar sayesinde kaybolmayan yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz. Yani oyunda kendine özgü bir yetenek geliştirme mevcut. Ayrıca topladığımız anahtarlar sayesinde yeni yeteneklerimizi de açıp geliştirme imkanımız var. Böylece artık daha güçlüyüm bu sefer olacak diye kendinizi kandırabilirsiniz. Evladım ne yapıyorsun lan sen? Tüm tuşlara basıp bölüm mü geçmeye çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Ulan oğlum sana diyorum bildiğin ne kadar formül varsa hepsini yazdın tahtaya. Matematik dersindeyiz lan. İguita. Hocam tutmayın beni. İyi gidiyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Potpourri yaptın lan. Biraz da müzik. Biraz da müzik. Herif nota verdi lan bize. Bu arada Hades'e gelene kadar her katmanın kendine özel epik diyebileceğimiz bosslara sahip olduğunu hatırlatalım. Oyunun yapay zekası da gayet başarılı olunca gerek bosslarla olan mücadelemiz olsun gerek diğer yaratıklarla olan mücadelemiz olsun gayet keyifli. Ama o Hades yok mu o Hades? Son olarak oyunda toplamda 6 farklı silah mevcut. Topladığınız anahtarlarla bunları açabiliyorsunuz. Tamamıyla tercih meselesi ama tüm silahları açmanıza rağmen bizlere oyunun verdiği ilk silahtan şaşmadık. Durmadan hareket ettiğimizde sağa sola deş attığımız bir oyunda oku nişan alıp hedefi tutturmak pek kolay olmasa gerek. Aynı zamanda kullandığımız silahları geliştirip yeni özellikleri de açabiliyoruz. Her ne kadar silah geliştirme pek kolay olmasa da geliştirici firma araya sıkıştırmış sağ olsun. Kısaca oyunun hem mekanikleri hem oynanışı mükemmel olmuş. İlk defa bir oyunda öldük diye üzülmedik ya da sinirlenmedik. Hatta bazı yerlerde biraz önce ölüp şu yeteneklerimi geliştirip Hades'e gitmeliyim bile dedik. Oyun kalitesi anlamında pek de mutlu olmadığımız 2020 yılında yılın en sürprizli oyunu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet belki yılın oyunu olmayabilir. Mevcut kalitesiyle herkesi şaşırtmayı başardığı da aşikar. Gelin biraz da bu güzel oyunun geliştirici firmasından bahsedelim, videomuzu bitirelim. Oyunun geliştirici ve yayıncısı olan Supergiant Games firması Hades'i Aralık 2018 yılında erken erişim ile piyasaya sürdü. 21 ay yani yaklaşık 2 yıl kadar erken erişimde kalan oyun 17 Eylül'de tam sürüm olarak oyuncularla buluştu. Supergiant Games daha önce Electronic Arts stüdyolarında geliştirilen Command and Conquer serisinin yapımında çalışan iki arkadaş tarafından 2009 yılında San Francisco'da kuruldu. Çok küçük bir firma olan Supergiant'ta toplamda 20 kişi çalışıyor. Yani 10 dakikadır övdüğümüz, bağrımıza bastığımız oyunu 20 kişi geliştirdi. Ubisoft görüyorsun değil mi millet neler yapıyor. 2011 yılında ilk oyunları olan Bastion piyasaya sürüldü. Daha sonra 2014 yılında Transistor ve 2017 yılında
da Pyre oyunu ile oyun hayatına devam ettiler. Çıkardıkları 3 oyunda eleştirmenler tarafından ortalamanın üstünde puan alsa da beklenen ve istenilen patlamayı bir türlü yapamadılar. 2018 yılında erken erişime sunulan oyunun geliştirme aşamasında oyunun roguelike yönlerini desteklemek için sürekli değişen Minos labirentleri kurulması planlanmıştı. Daha sonra bunun hikaye sunumunda oyuncuya aktarılmasının zor olacağını anlayınca Yunan mitolojisi Hades'ten kaçmaya çalışan Zagreus konseptine karar verildi. Böylece hem oyun türü hem de oyunun hikayesi birbirine tam oturmuş oldu. Hades çıktığı günden bu yana toplamda 1 milyon adet satış rakamına ulaşarak haklı bir mutluluğu yaşamış oldu. Son olarak oyunun resmi Türkçe dil desteği olmasa da Türk oyun dünyasının gizli kahramanları olan bağımsız ve gönüllü çevirmenler tarafından Türkçe yamasının olduğunu merak edenler için indirme linkini de açıklama kısmına yazdığımızı hatırlatalım. Ayrıca oyunun fiyatının da 40 TL olduğunu hatırlatıp süper kahraman şeysine hala oyun demeye dilimiz varmıyor ya, 300 lira verenleri de ayakta alkışlıyoruz. Ya! Toparlayacak olursak Hades beklediğimizden çok daha kaliteli ve keyifli bir oyun olduğunu söylemek lazım. Hem türün meraklılarına hem de türe bizim gibi çok uzak olan insanların kendisine bağlayan bir yapısı var. Defalarca ölüp tekrar mücadele ettiğimiz oyunun hikayesi size bir amacın ve gayenin içinde olduğunuzu hissettiriyor. Mekan ve çevre tasarımının kalitesi sayesinde hem de bunu sanatsal, göze hoş gelen grafiklerle Olympus'a ulaşmaya çalışmak sizi fazlasıyla etkiliyor. Yer yer müziğin ritmine kendinizi kaptırıp ne ara buraya geldim derken bazen de arkada çalan müziği fark etmiyorsunuz bile. Yine başarılı diyebiliriz. Yağ gibi akan mekanikler, tek kelimeyle mükemmel. Hades oyun makinesinden ortalama 9.1 puan alarak bizleri kendisine hayran bırakmayı başardı. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın. Hades'i öldüreceğim diye kendinize çok kaptırmayın. 9 saat aralıksız oynadık bu arada oyunu.